Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bulduğum retro, genelde de elektronik olmak üzere alet edevatla ilgili aslında tamirat, değerlendirme, e, tanıtım gibi şeylerle karşınızda olacağım. İlk video için aslına bakarsanız düşündüğüm cihaz bir mikro işlemci eğitim setiydi. Şimdi göstereyim onu size. Şu set Cleveland Institute of Electronics Microprocessor Training Laboratory diye geçiyor. Buydu. Ancak başka bir cihaz geçti elime. Önce bir onunla başlamak istiyorum. Bir sonraki videoda muhtemelen mikro işlemci eğitim setine değiniyor olacağım. Bu mikro işlemci eğitim setini bir kenara atayım. Set bu arkadaşlar. Satranç setimiz. Superstar 28K diyor. 24 seviyeli satranç bilgisayarı diye geçiyor. Şu uzaktan bir daha göstereyim. Şurada 2 adet EPROM var. Burada genişlemesi farklı EPROM'lar takarak geliştirilmesi mümkün. Bunu ben sökmeye çalışırken, şu plastik soketi sökmeye çalışırken şurayı kırdım. Açıkçası bunun nasıl söküleceği ile ilgili de çok fazla fikrim yok. Bunu yapamadım. Ben bunu aldığımda çalışıp çalışmadan öncelikle bir test ettim. Test ederken de adaptörü bulunmadığı için şöyle göstereyim. Şöyle büyük pillerle çalışıyor bu. Bu büyük pillerden de elimde olmadığı için şöyle bir güç kaynağımdan aslında faydalanıyorum. 8 voltla çalışıyor bu alet. Şuradan takalım ve açalım. Bunu bu şekilde bir test ettim öncelikle aldığımda. Bu açılış sekansını yapıyor. Ve şöyle bir tespitte bulundum. Bu tarz kitler bazen manyetik mıknatıslı satranç taşlarıyla da çalışabiliyor oluyor. Mıknatıslarla test ettiğimde olmadığını gördüm. Bunların basmalı, basınça karşı duyarlı tuşları var. Şimdi bu oynayacağım taşı seçtim. Aslına bakarsanız böyle bir şey yaptım. Şuradan bir sıra zaten siyaha geçmiş. Ve şöyle bir hata yaptım ben. Gidip siyahı kendim oynamaya çalıştım. Halbuki yani bilgisayar oynaması gerekiyor. Bunu fark etmemiştim. Oturdum. Arızası var diye düşünerek açmaya çalıştım bu aleti aslına bakarsanız. Şöyle göstereyim. Açtığımda şöyle bir etiketi var. Nerede üretilmiş? Hong Kong'da üretilmiş. SIS diye bir firmanın üretimi. Açayım. Şu batarya yuvası var.
Bakın şu bölüm açmaya çalışırken burada EEPROM soketleri yüzünden gelmiyor. O yüzden bu şuradaki baskı devreyi buradan kaldıramıyoruz. Hatta ben bunu açmaya çalışırken şuranın kırıldığını fark ettim. Ben kırdığımı zannettim ama sonradan bu alet üzerine baktığım şu kabloların üretim kaynaklı değil, aslında bu kırıktan dolayı yapılmış bir tamirat olduğunu fark ettim. Şuradaki trace, şurada gördüğünüz trace, bakın burada şöyle dönüyor ve şurayı takip ettiğinizde şu noktaya ulaşıyor. Hatta başka muhtemelen tamiratlar da yapılmış burada. Ve sonrasında o gösterdiğim EEPROM soketlerini sökmeye çalıştım. Ancak sökemedim. Çünkü şöyle bir bilgiye ulaştım bu satranç bilgisayarı ile ilgili. Bu satranç bilgisayarının üzerinde 6502 işlemci varmış ve 2 MHz hızında çalışıyormuş. Şunu merak ettim açıkçası. Bu cihazın üzerindeki ledleri vesaireyi kontrol etmek için muhtemelen bir I/O kontrolcüsü kullanmak durumunda. Bunun ne olduğunu açıkçası çok merak ettim. Onun için açmak istedim ama açamadım. Kapatayım şöyle plastiğini. Şimdilik idareten ters kapattım. Benim yok, batarya yuvası burada. Bir şeyi ters yapıyorum değil mi? Evet. Şöyle bir deneme yapalım. Çalış sekansı. Ben bunu bir taşlara dizeyim. Taşları dizdim arkadaşlar. Dilerseniz şurada seçeneklere bir göz atalım. Burada renk seçeneği var. Siyah ya da beyaz oynamak için. Yeni oyun demiş, seviye demiş. Ses, hareketi göster, geri al. Hareket, tekrar oyna. Birden fazla hamle. Herhalde rocklar için bu. Şimdi level tarafında baktığınızda burada casual demiş, tournament demiş ve problem demiş. Muhtemelen bu satırlardan 8 buradan, 8 bu sütundan, 8 de bu sütundan, toplam 8, 16, 24 seviye dedi. Herhalde bu diye tahmin ediyorum. Buradan seçimi kabul etmedi. Ideal level diyelim. Şunu seçmiş olduk casual'da. Bakalım level'a bastığımız zaman orayı gösterecek mi? Evet, doğru seçim yapmışız. Şimdi oynamaya başlayalım şu taşlarımızı dizip. Bu taşlar bu arada başka bir setin. Bunu aldığımda taşları yoktu. Başka bir setten aldım. Çok da sığmıyor bu taşlar. Daha küçük olması gerekiyor bu taşların aslına bakarsanız. Şimdi new game diyelim hatta. Setup'ı kaldırmamız mı gerekiyor? Setup ışığı yanıyor. Evet. Evet, beyazın oynamasını bekliyor. Şöyle yapıyoruz. Bunlar da büyük aslında. Olduğu yerde belki bastırılıyordu normalde ama ben şöyle yapmak zorundayım. Basıyorum. Kabul etmiyor. Bir daha new game diyeyim. Evet.
Şu an siyah düşünüyor ve hamlesini yaptı. Şu taşı oynayacak. Onun yerine oynuyoruz. Şurayı oynayacak. Sıra bana geçti. Ben hamlemi yaptım. Siyah düşünüyor. Biraz uzun düşündü bu sefer. Bayağı bir uzun düşündü. Bu kadar düşünecek ne var ya? Ha, şunu bahsetmedim aslında. Bakarsanız, ya da bahsettim mi hatırlayamadım. Ben bunu tamir edeyim diye açtım ettim filan ama zaten çalışıyormuş alet. Ya ben siyahın hamlesini görmedim oynamak için, geri şey yaptı. Muhtemelen bakalım. Move deyince gösterecek mi hamleyi? Yok. Display move deyince evet. Şunu oynayacakmış aslına bakarsanız. Ben görmemişim galiba. Evet, sıra yine bana geçti. Bana taş verdin, yiyeyim bari. Şu bölüme galiba yenen taşları koyuyoruz ama bilemedim. Şimdi bunu diyor. Veziriyle benim piyonumu yiyecek. Sıra bana geçti. Şu an tabi yani bilinçli bir şekilde oynamıyorum video çektiğim için. Zaten bu cihaz çok çok profesyoneller için olan bir cihaz değil, bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz bilgisayarla. Dediğim gibi bunun benim için enteresan olan tarafı içinde 6502 işlemci olması ve diğer entegreleri de açıkçası merak ediyorum. Şöyle tekrar bir daha üzerinden geçeyim. Satranç bilgisayarının. Bu şekilde kapatalım. Power supply'ımı da kapatayım. Bir de tekrar PCB'sini göstereyim size. Bu arada pil kapağı mevcut arkadaşlar. Yani o kadar eksiğin olmasına rağmen onun olması güzel bir şey. Şöyle bir göz atalım. Burada PCB'nin arka tarafı gözüktüğü için şöyle bir tespit yapmak da mümkün. Burada işlemciyi aslında görebiliriz ve bir I/O kontrolörü kullanıp kullanmadığını da aşağı yukarı anlamamız mümkün olabilir. Şu muhtemelen 40.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 40.000. Muhtemelen 6502. Burada yine 40.000'lik başka bir mikro kontrolcü veya entegre gözükmüyor. Şunlar 28.000 EEPROM, RAM vesaire çipler. 28.000'lik bir entegre göremiyorum. 28 diyorum, pardon. 40.000'lik bir entegre göremiyorum. Muhtemelen bunun üzerinde 6526, 6522 gibi bir I/O kontrolcüsü yok. Daha custom bir
çözüm uygulanmış olmalı. Ama yine de merak ediyorum tabii ki. Videoma burada son veriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.